League of Legends oyunu ve Arcane dizisinin sevilen karakteri Jinx'i renklendiriyoruz. Herkese merhabalar. Fanart serimizin ilk videosu ile karşınızdayım. Bu videomuzda League of Legends oyununun ve Arcane dizisinin sevilen karakteri ve benim de çok sevdiğim bir karakter olan Jinx'i renklendiriyoruz. Bu serimizde sadece renklendirme çalışmalarını yapacağız. Çiziminin nasıl yapıldığını, nasıl çizilir kısımlarını temel çizim teknikleri konularımızda, portre çizim teknikleri konularımızda öğrenebilirsiniz. İlk önce portre çizimi nasıl yapılır bunları öğrendikten sonra karakter çizimlerinizi oturtabilirsiniz zaten. Ben o konuları bitirdiğinizi düşünerek, karakter çizimini doğru yaptığınızı düşünerek burada artık sadece karakter renklendirmelerini öğreteceğim. Işık gölgeler nasıl verilir, marker ve kuru boya kombinasyonu nasıl yapılır, renk belirlemesi nasıl yapılır videolarımızın içeriklerinde bunlardan bahsedeceğim. Her videoda farklı bir karakter yapacağız. Sizin sevdiğiniz karakterleri de renklendirmemi istiyorsanız yorumlarınızı bekliyorum. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Malzemelerimiz hazırsa çalışmamıza başlıyoruz. Ben karakterimin daha önceden çizimini tamamladım. Şimdi boyama aşamasıyla başlayacağız. Boyama çalışmama ilk olarak ten rengiyle başlayacağım. Ten rengine uygun olan kalemlerimi ayırdım kenara ve yüzü, kolları, vücudu ilk olarak bu alanı ortaya çıkaracağım. Boyama aşamasına marker kalemleriyle başlıyorum. Kuru boyalar ile de tonlar vereceğim. Marker kalemim ile ten renginde bir renk seçtim ve onunla boyamaya başlıyorum. İlk olarak tek bir kat atıyorum. Yüzün her yerini boyuyorum. Üzerinden çok fazla gitmemeye çalışıyorum. Sadece şu kenar kısımlarda bir kat geçiyorum. Marker kalemler çünkü üzerinden gittiğimizde tonunu koyulaştırabiliyor. O yüzden olabildiğince tek bir katta geçmek istiyorum. Kalın kısmıyla da yapabilirim ama ben fırça ucunun verdiği hissiyatı daha çok seviyorum. O yüzden fırça uçlu kısmıyla boyamaya devam edeceğim. Şu şekilde. Gözünün içine girmeden şu kısımlarda bir kat koyuluk geçiyorum şu an. Göz kapağını da boyadıktan sonra vücuduna geçeceğim boyamaya. Bu kısım mor, orayı boyamıyorum. Şuradaki boyunun alt kısmını boyuyorum. Dövmelerine getirmeyeceğim boyamı, ona dikkat ediyorum. Ben bu sırada sadece boyama kısımlarını göstereceğim. Çizim aşamalarını göstermiyorum. O yüzden eğer çizim yapmayı henüz bu kadar iyi ilerlemediyseniz size tavsiyem ilk olarak portre çizim teknikleri konularımızı bitirmeniz, daha sonra renklendirme çalışmalarına başlamanız. Burada kolun yapısından dolayı boyamı aşağıya doğru yapıyorum. Bakın ileri geri yapmıyorum. Şu şekilde sürekli aşağıya taşıyorum boyayı. İleri geri yaparsam koyuluklar oluşur ve fırçamın ucuna da zarar vermiş olurum. Bu kısmı da tamamladım. Şimdi buradaki kolu da boyuyorum. İlk tonumu attım. Aynı kalem ile koyulaştırmak istediğim yerlere tekrardan bir dokunuyorum. Bakın ikinci katı geçtiğimde hemen koyuluk veriyor. Şu burnun kenarlarına dokunuyorum. Göz kapağına doğru götürüyorum. Biraz şuralarda vereceğim. Göz altlarına. Yine şu kısım biraz daha koyu. Şurada koyuluklarım var. Bir yandan resmime bakıyorum. Bir yandan burada elimle boyuyorum. Şu kısım komple koyu gölgede kalıyor saçtan dolayı. Çene altında koyuluklar var. Yine aynı şekilde şuradaki koyulukları gözlemliyorum. Resim yapmak işi tamamen gözlem işidir. İyi görmeye başladığınızda, görsel algınız geliştiğinde eliniz çok daha hızlı hareket edecektir. Şuradan kol altındaki koyuluğu veriyorum. Şuradan göğüs çizgisinde var. Onu veriyorum şu dövmelerin altında. Yine saçın altında gölgeler kalmış. Onları vereceğim biraz. Ve şu kısımda şöyle bir gölgemiz var. Burnuna bakıyorum. Şimdi tekrar geliyorum. Bununla artık çok fazla dokunuş yapmayacağım. Çünkü istediğim koyuluğu aldım zaten burada. Burada kullandığım markerın bir ton koyusuna geçiyorum ve şuradaki koyuluğu veriyorum. Burada sadece çok koyu yerlere dokunacağım. Şu burun altı koyu. Şurasında hafif bir koyuluk vermek istiyorum. Şurası daha koyu. Göz altı. Yine saçın dipleri. Şurada boynundaki o alanı koyulaştırıyorum. Şurada burayı koyulaştırdığım kol altına hafif dokunuşlar yapıyorum. Zaten kuru boyalarım ile gerekli bütün tonlamayı yapacağım.
Sadece marker kısmında bile ortaya çıkmaya başladı renklerimiz. Şimdi yüzünü yaptım. Burada kulağı unutmuşuz. Hemen kulağımızı boyayalım. Yüzü yaptık. Şimdi kulağımızı boyayalım. Kulağı unutmuşuz. Bunu da ilk önce açık ton ile geçiyorum. Marker ile ten rengimizi boyadıktan sonra çok koyu bir ton alıyorum. Şu göz kapağında kenarlarda bulunan çok küçük alanlar var. Oraları da koyu bir şekilde vurguluyorum. Burada kalemimi çok bastırmıyorum. Özenli bir şekilde boyuyorum. Fırça uçlu markerlar bazen fazla taşabiliyor. Onu engellemek için çok acele etmeden yavaşça boyuyorum. Boyayacağım alanları belirliyorum. Yine dediğim gibi bir gözüm resimde. Şu alana girmeyeceğim. Orayı kalemle yapacağım, kurşun kalemlerle. Şu çenesinin olduğu kısımda var. Başka da bu koyuyla uygulayacağım şu an için gördüğüm bir alan yok. Yine denk gelirsek boyamasını yaparız. Dedim ve kulakları fark ettim. Hemen kulaklarının iç kısmını koyulaştırıyorum. Şu alanı koyulaştıracağım. İlk olarak elime beyaz bir boya alıyorum. Beyaz boya ile şu alın kısmındaki parlak alanları öncelikle vurguluyorum. Yine şu alanda var. Daha sonra şurada beyazlık görüyorum. Şu yanağının şu kısmı daha beyaz. Oraya ışık vurmuş. Aynı şekilde şu omuzda var. İlk önce beyaz yapmamın sebebi, eğer buraya ten rengi sürseydim üzerini beyazla yapamayacaktım. O yüzden markerın üzerine direkt beyazı uygulayabilmek için hiç ten rengini sürmeden ilk iş bunu yaptım. Bu tarafta şu alanda var hafiften. Boyadığım marker ile aynı tonda olan bir kuru boya alıyorum. Ve şu geçişleri artık yumuşatıyorum. Şu kısımlara bakın, tam geçişin olduğu alanlara şöyle bir dağıtma kullanıyorum. Şu alanlar biraz daha koyu. Yine göz kapağında hafif koyuluklarım var. Oraları daha da koyulaştıracağım. Şu an ilk işim bir geçişleri yumuşatmak ve koyulukları vurgulamak olacak. Marker ile çok fazla girmedim bazı koyuluklara. Şu alanı koyulaştırıyorum. Yumuşak hareketler yapıyorum. İleri geri hareketler ile boyuyorum kuru boyamı. Şurada bir gölge var. Şuradaki koyuluğu vurguluyorum ilk başta. Hep katman katman ilerliyorum. Tek seferde direkt koyuyla boyamıyorum. İlk önce bir alt ton atıyorum. Daha sonra koyulara geçeceğim. Yine kulaklarda da yumuşatmalarımızı yapalım. Şurada kullandığım koyu renk ile şuraya hafif bir gölge yapacağım. Oradaki gözün alanını vurgulamak için, gölgesini vurgulamak için. Çok küçük bir dokunuşla orayı doldurdum. Şimdi ikinci tonumu vurgulayacağım. Bu ikinci tonumda biraz daha koyuluk gireceğim. Yine direkt koyulukları girmiyorum. Mesela şu alanlar çok koyu ama katman katman ilerleyeceğim burada da. Şu alana bir koyuluk veriyorum. Burunun şu kısmını netleştiriyorum. Şuraya koyuluk vereceğim. Göz çevresini artık biraz daha koyulaştırıyorum. Keskin bakışı oluşturmak için. Şu alanı daha da koyulaştıracağız. Yavaş yavaş koyulaştırıyorum. Bir anda koyulaştırmıyorum. Çünkü bir anda koyulaştırdığımızda istediğimiz sonuç olmazsa maalesef geri dönüşü yok. Yavaş yavaş acele etmeden ilerlemek bu yüzden önemli. Nereler aydınlık, nereler koyu hepsini yavaş yavaş inceleyerek yapıyorum. Kol altına geliyorum. Şurası en koyu alan olması gerekiyor. Burayı daha da koyulaştırıyorum. Şu kısmı koyulaştırıyorum. Yine saçın altında kalan kısımlara koyuluk vereceğim. Buradaki geçişler, tonlar çok keskin. Ben biraz daha yumuşatarak yapmak istiyorum bunu. Şu alan daha koyu. Ama şu açık alanın içine girmiyorum. Hep sınırda bırakıyorum. Kulakta yine koyu yerleri vurguluyorum. Ten rengine son dokunuşu vereceğim en koyu kahverengime geçtim. Bakın şuradan yumuşak bir geçiş yapıyorum. Şura ve şurayı birbirine bağlamak istiyorum. Bunun üzerinden de gidiyorum artık. Şu alan daha koyu. Yine şuralara dokunacağım. Göz altındaki koyuluğu artık genişletiyorum.
Buralara hafif yine morluklar gireceğim tabii ki. Bu şekilde bırakmıyorum. Şu alandaki koyulukları giriyorum. Kulağının çevresinde yine. Onlara son dokunuşlarımı yapıyorum. Burada çene çok keskin kaldı. Bunu yumuşatacağım etrafını. Bu kısmı olabildiğince koyulaştırıyorum. Çünkü saçındaki gölgeden dolayı şu an yüzdeki en koyu alan orası. Geçişleri olabildiğince tabii ki yumuşak yapıyorum. Buralarda bastırıyorum. Sonra elimi kaldırıyorum. Elimin basınç dengesini çok iyi kullanmam gerekiyor bu tarz çalışmalarda. Koyu açık dengesini iyi verebilmek için. Ve şu alanı daha da koyulaştırıyorum. Başka bakıyorum. Burada çok yapılmamış ama ben burayı iyice bir koyulaştırmak istiyorum. Ton dengesini iyi verebilmek için. 3 tonu iyi görmek için burada. Şu alanlara olabildiğince koyuluk katacağım ben. Şu az önce kullandığım renk ile şuradaki koyuluğu tekrar vurguluyorum. Mürdüm dediğimiz bir renk aldım elime. Şuradaki morlukları biraz daha iyi vurgulayabilmek için. Farklı farklı tonlar ekliyorum. Bakın tek bir rengi boyayıp bırakmıyorum çalışmama. Olabildiğince üzerlerine ton katıyorum. Şu an için tende vurgulamak istediklerimi bitirdim. Kaş ve gözlere geçeceğim. Kaşlar için bir zemin renk atıyorum ilk önce. Göz kapaklarında kullandığım renk ile boyayacağım. Direkt siyah yapmıyorum. Şimdi şurada saçı var. Şuradan çizgi gelmiş. Bir dakika şurayı fark ettim. Burayı hemen ten rengini vurguluyorum. Şuradan saç gelmiş. O alanı da koyulaştırıyorum hemen. İlk önce zemin tonumu attım. Üzerine koyu tonu atıyorum. Ve daha sonra yine diğer yerlerde yaptığım gibi en koyu tonları katman katman ekliyorum. Burada ilk tonum. Kaşların şu kısımlarını hafif siyah ile alt kısmı koyulaştırıp üst kısmı aydınlık bırakıyorum. Sadece şu alt kısmına dokunuş yapacağım. Kaşlarını tamamladım. Şimdi dudaklarını yapalım. Dudaklarda koyu bir kırmızı var. Çok dikkatlice taşırmadan boyuyorum. Aynı rengin kuru boyası ile şu kenar kısımları netleştiriyorum. Kenarlara marker ile çok girmedim. Taşırma ihtimalim o zaman çok yüksek oluyor. Şimdi siyah boyamı alıyorum. Şöyle kenarlara ve dudağın ortasına koyuluklarımı vurguluyorum. Çok ince bir dudak yapısı var. Kalınlaştırmamaya çalışıyorum burada. O yüzden kenarlara çok girmeyeceğim. Beyaz boyam ile de şuraya çok hafif aydınlık bırakacağım. Karakterimin gözünü boyayacağım. Gözünün iç kısmını olduğu gibi beyaz bırakmıyorum. Çok açık bir gri ile şu şekilde lekeler katıyorum ilk önce. Daha sonra bunun bir ton koyusu ile şu kenarlara dokunuşlar yapıyorum. Tam böyle çizginin yanına yapıyorum. Çok girmiyorum. Gözünü boyayacağım. Gözü çok canlı bir mavi. İlk olarak bir ton atıyorum. Açık kısmını yaptım. Daha sonra koyu mavi ile şu kısımlara çok küçük dokunuşlar yapacağım. Geri kalanını kuru boyalarım ile yapacağım. Şuradaki aydınlıkları daha sonra beyaz jel kalemler ile yapacağız. O yüzden o kısımları şu an için kapatıyorum ben. Gözünün açık renk kısmında aynı renkte olan bir kuru boya aldım. Bu kısmı dağıtıyorum. Bakın hemen ne kadar birbirine içine geçti renk. Koyuyla açığı dağıtmış oldum. Koyu bir mavi aldım elime şimdi. Kalemimin ucunu olabildiğince açık yapıyorum. Çünkü küçük detaylar ekleyeceğim. Çok fazla mavinin alanına girmeyeceğim. Şu kenarlardaki halkalara ton katacağım bununla. O yüzden kalemimin ucu olabildiğince açık olmalı. Son olarak siyahı alıyorum elime. Siyah da aynı şekilde ucu açık olacak. Şu kenarlarda koyu alanlara son dokunuşumu yapıp göz bebeğini de boyayıp göz çalışmamı tamamlayacağım. Siyah ile gözün üst kısmına hafif bir vurgulama yapıyorum. Şu alanlarda iyice koyulaştırmak için burayı. Göz bebeğini siyaha boyuyorum. Taşırmamaya dikkat ediyorum burada yine. Kuru boyam ile üzerinden geçiyorum. Beyaz jel kalemim ile şu alanda ve şu alanda iki dokunuş yapacağım. Birincisi buraya, ikincisi de buraya. Karakterimin saçına geçiyorum. Saçında burada 3 ton mavi görüyorum. Bir de koyu siyah alanlar görüyorum. O yüzden ilk olarak en açık mavi ile başlayacağım boyamaya. Buraya uygun en açık mavim ile tüm saçı boyuyorum. Her yerini boyayacağım. Yani burası koyu, burayı bırakayım yapmıyoruz. Her yerini boyuyoruz.
Tarama tekniğiyle yapıyorum. Yukarıdan aşağıya doğru. Burada aşağıya indiriyorum. Bazı açık alanlar var. Şurası mesela. Oralara hiç girmeyeceğim. Hiç acele etmiyorum. Özenli boyamaya dikkat ediyorum. Saçın yönüne doğru boyamalar yapıyorum. Bakın buradaki bukle şu şekilde geliyorsa bu alanı ona uygun boyamasını yapıyorum. Burada saç şu şekilde gelecek. Burada yükseldi ve iniyor. Şuradaki teli vurguluyorum. Bakın burada da saçı geriye doğru tarayarak boyuyorum. Şu kısımdaki aydınlık alanlara çok girmeyeceğim. Ortada birleştireceğim. Bakın dipten geldim, bıraktım. Buradan geliyorum, bırakıyorum. Şurada şöyle küçük bir koyuluk var. Burada saçı yine geriye doğru boyuyorum. Şu alanı komple boyayacağım. Buradaki kadar aydınlık değil çünkü o. Onu beyaz kuru boyam ile verebilirim. Burada arkadan öne atıyorum boyamı. Şu alanı olabildiğince aydınlık bıraktım. Şimdi ilk tonumu geçtim. Şurası var. Burayı boyuyorum. Şurası mor olacak. Tokası. O yüzden ona dokunmuyorum. Bir ton koyu maviye geçtim. Burada açık alanlara çok fazla girmiyorum ama koyu olacak yerleri boyuyorum. Üzerine sonuçta bir kat daha gideceğim. Şu şekilde gölge alanları buluyorum. Saçların uçları daha koyu. Buradan yukarıya doğru çıkartıyorum. Bu kısımda çok fazla açık alan yok. Şu kısımları sadece açık bırakacağım. Diğer yerleri yine orta ton ile boyuyorum. Buradaki keskin geçişleri kuru boyalarımız ile dağıtacağız. Marker ile boyamalarda kuru boyaları kullanmamızın zaten asıl amaçlarından bir tanesi bu keskin geçişleri yumuşatmak. Burada aydınlıklar var. Onlara dokunmuyorum. Tepe kısım tamamen aydınlık. Oraya da dokunmadan şöyle tarama gibi aşağıya atıyorum. Tepeden aşağıya inen kısımlar koyu. Şimdi burası çok keskin gibi duruyor olabilir ama birazdan kuru boyalar ile o keskinliği kapatacağız. Her hamlemi yumuşak bir şekilde yapıyorum hiç acele etmeden. Şurayı koyu vereceğim. Hatta daha sonra daha koyu bile verebiliriz. Bu alanı atlayıp şu alanda aydınlığım var. Şuradan koyuluklar ile başlıyorum. Şu kısımlara da koyuluklar veriyorum. Yine böyle fırça darbeleri atar gibi yapıyorum bu eylemi. Bu alana girmeyeceğim burada. Şuradan şu şekilde oraya aydınlık bırakıp boyamamı bu tarafa doğru bu şekilde atıyorum. Bakın böylece ne olmuş oluyor? Sanki teller aydınlanmış gibi görünüyor burada. Çok keskin bir geçiş olmuyor. Şu kısmı aydınlık bırakıyorum. Girintiler, çıkıntılar var burada da yine. Onları vurguluyoruz öncelikle. Şu kenarda bir şerit şeklinde koyuluk var. Resmimiz yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Uzun süredir boyamak istediğim bir karakterdi. Filmini çok beğenmiştim. Hatta uzunca süre Enemy şarkısını telefon melodim olarak bile kullandım. Şuralara koyulukları giriyorum. Daha da bir ton daha koyu da gireceğim zaten. Şu an çok çizgisel görünen şey birazdan kaybolacak. Bu alanı bırakıyorum ve şuraya geçiyorum. Şurada da küçük bir aydınlığım var. Bu alanda hiç aydınlık yok. Bunu komple koyu boyuyorum. Ve aynı şekilde burayı da. Şu arkada bir küçük bir saç var. Onda da şöyle küçük bir aydınlık var. Daha sonra koyu devam ediyor. İkinci tonumu da attım. Yine kuru boyaya geçmiyorum. Bir ton koyu daha atıyorum. Yani markerla işim tamamen bitmeden, tonları tamamen atmadan kuru boyaya geçmiyorum. Çünkü kuru boyayla yaptıktan sonra üzerine markerla geçemeyeceğiz. Elime en koyu tonumu aldım. 3 ton kullandım. Şimdi koyu yerleri vurguluyorum. Daha sonra buralara da kuru boya ile girip çok daha koyu bir görüntü vereceğiz. Şu şekilde tam çizgilerin olduğu yerlere biraz daha koyuluklar katmak istiyorum. Orta tonun içerisine çok girmiyorum. Onun alanını koruyarak ilerliyorum. Şu kısım çok daha koyu. Yine burası daha koyu. Bazı doğaçlamalar yapabilirsiniz. Şurası daha güzel görünür dediğiniz şeyleri kendiniz de ekleyebilirsiniz. Şuradaki buklede bir çizgi var. Şu kısımda iyice bir koyuluğum var. Hatta şuradan şöyle bir koyuluk gelmiş. Bir tanesi buraya kadar inmiş. Onu da verelim. Orta ton var orada. Oraya girmiyorum. Yine buna bir kat daha geçeceğim. Böyle inecek aşağıya bu saç. Burada sadece şu görünen ayrım kısımlarına koyu tonlar atıyorum. Yok öyle bir şey değil. Bu kısmı da keselim. Kısım daha koyu. Buradan saçların koyuluklarını veriyorum. Evet şu alan çok daha koyu olacak. Üçüncü tonumu da geçmiş oldum. Bu alanlardaki koyu tonları vurguluyorum.
Şurası tamamen koyu. Ben yine bunda bir ton bırakmak istiyorum. Çok da koyu girmek istemiyorum. Şurada bir koyuluğumuz varmış. Onu vurguluyorum. Marker kalemlerimle işim bitti. İlk olarak şu en alttaki açık mavime uygun bir mavi aldım elime ve geçişleri yumuşatıyorum. Kendi içinde aydınlıklar, koyuluklar bırakıyorum. Şu alanlar mesela şuralarda. Geçişleri olabildiğince yumuşatmaya çalışıyorum. Buralarda. Tam şu kenarlara yakın bir yerde yapıyorum bu boyama eylemimi. Yine şuralar daha yumuşak. Buralarda kenarları zaten sonradan koyulaştıracağım. Ton ton ilerletiyorum. Bu alana girmiyorum çünkü orada buton yok. Sadece butonu gördüğüm yerleri birbiriyle kaynaştırıyorum. Şuralarda var mesela. Beyazın alanlarına girmiyorum. Oraları şimdi beyaz kalemim ile aydınlatacağım. Beyaz kalemimi aldığım şu kısmı daha aydınlık bırakıyorum. Küçük dokunuşlar yapacağım ben yine. Dediğim gibi biraz farklılıklar katmak istiyorum. Daha aydınlık bir görüntü elde etmek için. Şurada var aydınlığım. Yine şuralarda var. Bir de şu alanı birbirine yediriyorum. Burası tamamen neredeyse beyaza yakın bir aydınlık. Şimdi elime ikinci tonumun mavisini alıyorum. Burada da koyu mavi ile açık mavi yani orta ton olanı birbirine yediriyorum. Açık mavinin alanına girmiyorum. Burada yedirdiğim ton ikisi olacak. Bakın şuralara kendi içinde de koyuluklar katıyorum. Markerımın üzerinden koyu boyadığım yerlere ton geçiyorum. Şu alanlar daha orta tonlarda. Şimdi içerisinde hafif morluk görünen bir mavim var. Bununla birazcık hiç bastırmadan mavinin tonunu kırmak istiyorum şuralarda. Orta ton olan yerlerde ikisi birbirine geçtiğinde hem mavilikler hem hafif morluk gibi görüntüler elde edeceğiz. Şu alanları olabildiğince koyulaştırıyorum. Bu alanları bu tondan kullanacağım. Yine şurayı koyulaştırıyorum. Buralara biraz yedirerek bastırıyorum burada kalemimi olabildiğince. Elime çok daha koyu bir mavi aldım ve artık şuralardaki koyulukları vurguluyorum. Peki işim bitecek mi? Hayır. Bu koyulukları bir de siyah ile vurgulayacağım. Dediğim gibi ne kadar çok zengin renk geçişi olursa resmimiz o kadar güzel durur. Koyu yerlerde tekrar vurguluyorum. Az önce kullandığım tonların hepsini görebiliyorum. Eğer bunu tek bir renkle veya 2-3 renkle bitirmiş olmak istesem bu kadar geçiş olmaz. O yüzden defalarca üzerlerinden giderek farklı tonlar ile resmimi tonluyorum. Şurayı olabildiğince koyulaştırıyorum. Şurada keskin bir koyuluğum var. Bu alanlar bayağı bir keskin geliyor. Şurayı hafif yumuşatacağım. Burayı olabildiğince koyulaştırdım. Saçtaki en koyu yerim burası. Tepe alana geliyorum. Tepe alanı koyulaştırıyorum. Boşluk bırakmadan boyamaya özen gösteriyorum ki çizgi çizgi görünmesin. Burada amacım renklerin birbirine iyi geçmesi. O yüzden çizgi çizgi görüntüyü yapmamak gerekiyor. Şu alanlarda oldukça koyu. Burası zaten saçımızdaki en koyu yer. Ama ben biraz daha aydınlık bıraktım. Evet, saçla ilgili son olarak siyah kalemimi elime alıyorum. Ve koyuluklarımı veriyorum. Bakın şurada ben şu anda çok rahat 4-5 rengi görebiliyorum kullandığım. Siyahla bu alanların içerisine çok girmeyeceğim. O seviyeyi çok iyi korumaya çalışacağım. Kullandığım renkler kaybolmasın diye. Buralar koyu olabildiğince. Şu saçın uçları koyu. Burada saç tekniğini kullanıyorum. Daha önceki videolarımda saç tekniğinden bahsetmiştim. Bu aşamaya gelmeden önce mutlaka çizim temel tekniklerini öğrenin. Portre nasıl çizilir, saç nasıl çizilir, göz nasıl çizilir? İlk önce onları tamamlayıp sonra karakter çizimlerini yapın. Çizmemi istediğiniz karakterler var ise onları yorumlarda mutlaka belirtin. Desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizin istediğiniz karakterler üzerinden de mutlaka çizimler yapacağım. Saçın tepe noktasında bazı alanlarda iyice koyuluk veriyorum artık. Ve saçla işimi tamamlamak için son dokunuşlarımı yapıyorum. Şu kısımlarda var yine koyuluklar. Şöyle gölge şeklinde bu alanlar. Farklı saç tellerinin ayrımlarını gösteriyor yine. Şu kısmı artık
tamamen siyah ile boyuyorum. Yine aynı şekilde burayı da. Burada da siyah ile vurgulamamı yapıyorum. Karakterimin saçını tamamladım. Şimdi karakterimin şu mor kısımlarını yapalım. Daha sonrasında da kıyafetine geçeriz. Boynundaki ve saçındaki alana geçeceğim. Burada şöyle moru sadece küçük bir alanda vurgulayacağım. Geri kalan da siyahla kapatacağız zaten. Şurasında var. Yine tokanın tamamı mor ama şurada bir aydınlık var. Onu biz boyayalım. Kuru boya ile veririz. Kıyafetinin şu kısmında morluk var. Şimdi koyu alana geçeceğiz. Bu çok direkt siyah bir renk değil. Ben genelde tam siyahı kullanmıyorum markerda. Hafif kırık bir ton. Antrasit diyebileceğimiz bir renk. Sonrasında zaten siyah kuru boya ile üzerinden geçerek gölgeleri daha iyi gösterebiliyorum. Aynı şeyi şuradan şöyle geliyorum. Orada çok küçük bir aydınlık bırakacağım. Saç dokasında hiç siyah yok. Kıyafetini tamamen bu renge boyuyorum. Şu kısımda aydınlıklar var. Onları kuru boya ile veririz. O yüzden tamamını şimdi boyuyorum ben. Kenarları daha özenli çiziyorum. İlk önce buraya bir kontür atıyorum ki sonradan taşırmayayım diye. Kenar kısımlarını hep kontürle atıyorum. İlk önce kenarları yapıyorum ki hızlı boyarken bu alanlara taşırmayayım, yaklaştırmayayım diye. Aynı şeyi akrilik boyada da yapıyorum genelde. Bakın tam siyah değil. Tam siyaha boyadığımız zaman kuru boya ile üzerinden gittiğimizde gölgeler veremiyoruz. O yüzden bu rengi kullanıyorum ki kırışıklıklar, gölgeler vermek istediğimde siyah kuru boya görünsün. Kıyafetini tamamen siyaha boyuyorum ve sonrasında diğer detaylara geçiyoruz. Boyamamı tamamladıktan sonra beyaz kalemimi elime alıyorum, kurşun kalemimi. Yapmak istediğim aydınlıkları burada vurguluyorum. Şurada beyazlıklar var. Yine burada var. Şu alanda beyazlık var. Diğer renkleri çok girmeyeceğim oraya ben. Şu alanı yaptım. Şuraya biraz daha dokunacağım. Şu tokadaki beyazlığı yapıyorum. Oraya sonra birazcık sarı da vereceğim. Evet, buradaki beyaz alanlarımı vurguladım. Şöyle sarımtırak bir görüntüsü var. Onu vermek için üzerinden beyazın biraz da sarı geçiyorum. Yine bu alanları yapmak isterseniz ben yine de göstereyim. Şu şekilde beyazın üzerinden giderseniz aydınlıkların tonunu değiştirebilirsiniz. Hafif yeşillik kattım. Buraya yine morluklar katıyorum. Ve bu alanı biraz daha renklendirmiş oluyorum. Siyah kuru boyamı alıp şimdi şurada bakın ayrımlar yapacağım. Siyahla boyamamamın sebebini burada daha iyi göreceksiniz. Şurayı ayırıyorum ve buraya daha koyuluk katacağım. Yine aynı şekilde bu alana koyuluklar geliyorum yavaş yavaş. Her yerini boyamayacağım. İyice koyu vermek istediğim yerlerde yapacağım bu boyamalarımı. Şu alanlara veriyorum ki geçişleri olsun. Çok tek düze bir görüntü elde etmeyi sevmiyorum resimlerde. Boğazındaki şeye geldiğimde şu şekilde yine onu da birbirinden ayırıyorum. Siyahı ve moru birbirine yediriyorum. Morun içerisine çok girmiyorum. Kenarından bakın dairesel hareketler ile yaparak renkleri birbirine yediriyorum. Mor kuru boyamı alıyorum. Şu alanda buradaki rengi birbirine yediriyorum. Yine şurayı yapıyorum. Bakın şurada bazı lekeler var, renkler var. Onları katıyorum. Şunda çok fazla gölge yok ama ben vereceğim. Şurayı daha koyu, ortaya doğru daha açık gelmesini istiyorum. O yüzden siyahtan destek alacağım. Ten rengi boyamızı elimize tekrardan alıyoruz. Şu alana ten rengi sürüyorum. Bir ton koyusunu alıp şu kısımları vurguluyorum. Gölgelendirmeler yapıyorum. Ve koyu bir ten rengiyle de şu şekilde bu alana doğal geçişler yapıyorum.
Buradaki bağcık için canlı bir yeşil kullanacağım. Resmin bu kısmının daha ön plana çıkmasını istiyorum. Her yerini ben yine yeşile boyuyorum. Açık bir yeşile. Açık yeşil ile boyadıktan sonra şu kenarlara birazcık koyuluklar atacağım. Yine şu alanlara şöyle gölgeler atıyorum. Bunları yine yedireceğiz zaten. O yüzden bu geçişler çok sorun değil böyle keskin olması. Keskin de yapabilirsiniz. O tarz sevenler de var. Bu tamamen size kalmış. Ben daha çok renkleri birbirine yedirmeyi sevdiğim için o şekilde yapacağım. Burada hafif morlar var ama onları markerla vermiyorum. Markerla verdiğim zaman çok keskin bir görünüm alacak. O yüzden onları kuru boya ile vereceğiz. İlk olarak yine beyaz kuru boyamı alıyorum. Şuradaki aydınlıkları vurguluyorum. Burada var, şurada var, şu alanda var. İlk olarak beyazı yapmamız önemli. Şu kısma da küçük bir aydınlık vereceğim ben. Beyazımı yaptıktan sonra yeşili birbirine yediriyorum. Bir sürü marka farklı kalemler alıyorum. Çünkü hepsinin tonları birbirinden farklı olabiliyor. Fark ettiyseniz her bir şeyde farklı bir kalem ile boyuyorum. Çünkü elimde ne kadar çok zengin renk olursa o kadar güzel çalışmalar çıkıyor ortaya. O yüzden olabildiğince farklı kalemler kullanarak ilerlemeye çalışıyorum. Koyu yeşil aldım. Koyu yeşille şöyle gölgeleri biraz daha netleştiriyorum. Morluklar gördüm demiştim. Şöyle bakın, çok bastırmadan, çok hafif. Yine burada da var. Kıyafetinin bu alanları altın rengi. İlk olarak birinci tonu atıyorum. Elimde çok fazla altın rengi olmadığı için şöyle bir ton atacağım. Bunu sonradan kırmaya çalışacağım. Her yerini boyuyorum yine. Daha koyu bir tonu ile de şu iç alanlarını yapıyorum. Ve şurada gölgeler var. Onları da vereceğim bu koyu ton ile. Buraya iç alanı boyuyorum. Burada şu kısım tamamen koyu görünüyor. Yine altında kalan kısım. Bir kat daha geçiyorum üstünden daha iyi koyu olsun diye. Beyaz kuru boyamı alıyorum. Beyaz kuru boyam ile aydınlık yerleri vurguluyorum. Şu kısım iyice aydınlık. Bu taraflarda çok fazla aydınlık yok. Şöyle küçük dokunuşlar yapacağım o yüzden sadece. Altın sarısı bir kuru boyam var. Bununla tamamını boyayarak şu alanı altın sarısı renge dönüştürmeye çalışıyorum şimdi. Son olarak yine siyah kalemimi alacağım. Küçük dokunuşlar yapıyorum. Şu alanın içi daha koyu renkte. Burası da daha koyu renk. Kıyafetini de tamamladık. Son olarak dövmelerini yapıyoruz ve çalışmamızı bitiriyoruz. Dövmesini ilk olarak şu kısmı ten rengi, onu vurgulayacağım. Başka bir yerde var mı? Bakıyorum, görünmüyor. Şuradaki rengini elime aldım şimdi. Geliyorum. Bu kısımları boyuyorum. Bunda biraz yama yama gideceğiz. Tamamını boyamadan. Bu kısımda lacivert var. Şöyle burası bu renkte. İçerisi mor kalacak. Bu kısım tamamen mor kalıyor. Şurada küçük bir yama var bu renk. Dış hatları koyu mavi olacak. Onun üzerinden geçebilirim. Ama morların olacağı alanlara girmiyorum. Bu kısım resimde ten rengi kalmış ama ben tamamen renklendirmek istiyorum. Şuralarda lekesel bir şekilde var bu renkten. Açık bir mor alıyorum elime. Yeşilin alanına girmeden açık mor ile boyuyorum. Bu morun içinde de yine koyu morlar var. Onları da yapacağım birazdan. Dediğim gibi hiç acele etmeden resmi gözlemleyerek ilerliyorum. Orta kısmı mor. Şu alan yeşilmiş. Neyse şöyle morluk katalım. Bu kısım mor. Şurayı yeşile boyayacağız kalan kısmı. Burada renk geçişlerini birbirine yediremeyeceğiz. Çünkü iki renk birbirinin tonu değil, farklı renklerde. O yüzden aralarda yedirme işlemi yapmayacağız bu kısımda. Bu alanı unutmuştuk. Bu alana yeşil vurguluyorum. Bir ton koyu mor alıyorum. Şöyle gördüğüm gölgeler var. Küçük detaylar. Ama en azından tek renk olmamış olur böylece. Ben yine kendimce eklemeler de yapıyorum. Kesişme yerlerine, çizgilerin kesiştiği yerlere vurguluyorum bunları. Mavi bir kalem aldım. Kalemimi dimdik tutuyorum ince çizgi vermesi için. Dış hatlarından her yerini değil bazı yerlerde var çiziyorum. Kalın olmaması için olabildiğince dik tutuyorum kalemimi. Bastırdığım zaman kalın oluyor, bastırmadığım zaman ince çizgiler veriyor. Bu alanda da kullanıyorum yine. Şurada mesela bastırıyorum, daha kalın oldu. Bu kısımda bastırmıyorum, daha ince bir çizgi elde ettim. Buradaki çizgilerimi de yapıyorum. Son bir kez resmime de bakıyorum bir yandan. Eklemediğim, eksik olan bir şey var mı diye.
Yok gibi görünüyor. Ben bu çalışmayı çok sevdim. Dediğim gibi çok sevdiğim bir karakterdi. Siz de sevdiğiniz bir karakter var ise onu çizmemi istiyorsanız yorumlara mutlaka ekleyin.